Üşüyorsunuz ama nedenini kimse bulamıyor. Kan tahlilleri normal, tiroid yerinde, her şey iyi görünüyor. Üşüme deyince akla ilk olarak kansızlık gelir. Kanda demire bakılır. Sonra tiroid fonksiyonları kontrol edilir. Peki ya hepsi normalse? Ya sorun gözden kaçan küçük ama hayati bir dengedeyse? Bu videoda elektrolitlerin vücut ısısını nasıl etkilediğini ve üşüme hissinin arkasındaki gizli bağlantıyı konuşacağız. Her şey yolunda görünüyor ama siz sürekli üşüyorsunuz. Bu sinir bozucu hissi bilir misiniz? İşte bu yaygın gizemin ardındaki olası nedenleri, özellikle de vücudumuzun adeta görünmez elektrik şebekesi olan elektrolitlerin bu işteki rolünü masaya yatırıyoruz. Her şey aslında birçoğumuzun kendini hemen tanıyacağı şu basit cümleyle başlıyor. Çok su içiyorum ama üşüyorum. İşte bu çözmemiz gereken temel problemi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Hele bir de bütün testleri yaptırıyorsunuz ve doktorunuz size hiçbir sorun yok diyor. İşte o zaman bu durum tam bir bilmeceye dönüşüyor değil mi? Merak etmeyin, o sonu gelmeyen üşüme hissinin ardındaki sırrı çözmek için buradayız. Peki bu davadaki ana şüphelilerimiz kimler? Bütün oklar bizi 4 temel şüpheliye yönlendiriyor. Elektrolitler. Hadi gelin şimdi bir dedektif gibi bu sürekli üşüme gizemindeki rollerini tek tek inceleyelim. Soruşturmamıza ilk ve belki de en kritik şüpheliyle başlıyoruz. Sodyum. Neden mi kritik? Çünkü vücudun ısıyı içinde tutma kabiliyetiyle doğrudan bağlantılı ve ne yazık ki eksikliği genellikle gözden kaçıyor. Vücudun bir türlü ısınamaması, o bitmek bilmeyen halsizlik, baş dönmesi gibi ipuçları bizi dosdoğru sodyuma götürüyor. Özellikle de bol bol su içip tuz zararlıdır diye düşünüp tuzu kesenlerde bu belirtiler çok daha yaygın. Hani o meşhur çok su içiyorum ama üşüyorum hissi var ya, işte bu doğrudan sodyum eksikliğine bir işaret olabilir. Listemizde ikinci sırada potasyum var. Potasyumun kilit rolü ne biliyor musunuz? Vücudumuzun adeta ısı jeneratörleri olan kaslarımızın düzgün çalışmasını sağlamak. Yani ısı üretiminde hayati bir katkısı var. Peki ya potasyum eksikse ne olur? Kanıtlar ortada. Durup dururken gelen o titremeler, ürpermeler, kaslarda bir zayıflık, bir güçsüzlük, sanki vücudunuzun kaloriferi kısılmış gibi soğuğa karşı çok daha hassas olursunuz. Ve üçüncü şüpheli sahnede kalsiyum. Kalsiyumu sinir sistemimizin iletişim uzmanı gibi düşünün. Vücudumuzun soğuğa nasıl tepki vereceğini o yönetiyor. Eksik olduğunda ise vücudun iç termostatı adeta bozuluyor ve sıcaklık ayarlarımız alt üst oluyor. Burada işin ilginç yanı belirtilerin ne kadar spesifik olabildiği. Sadece genel bir üşüme değil, özellikle o parmak uçlarında hissedilen ve bir türlü geçmeyen o rahatsız edici soğukluk ve karıncalanma hissi kalsiyum eksikliğinin en önemli ipuçlarından. Ve geldik son şüpheliye, bu gizemdeki gizli oyuncuya, magnezyum. Rolü biraz daha dolaylı ama çok kritik. Ve işte kilit nokta. Magnezyum, modern hayatta vücudumuzda en kolay tükenen minerallerden biri. Neden bu kadar kolay tükeniyor? Cevabı aslında hepimizin hayatında. Stres, yüksek kahve tüketimi, uykusuzluk, yoğun terleme. Bütün bu günlük faktörler magnezyum depolarımızı hızla boşaltıyor. Bu da onu sık karşılaşılan bir suçlu haline getiriyor. Tamam, tüm şüpheliler ortada. Ama şimdi işin en kafa karıştırıcı kısmına, hikayedeki büyük ters köşeye geliyoruz. O elinizdeki normal çıkan tahlillerin ardındaki gerçeğe. Eminim hepinizin aklında o milyon dolarlık soru var. İyi de madem bu elektrolitler bu işin arkasında, benim doktorumun yaptığı kan testleri neden sürekli normal aralıkta çıkıyor? Bu pek çok kişinin pes ettiği o meşhur soru. İşte şok edici cevap, sadece %1. Evet, yanlış duymadınız. O standart kan testleri vücudunuzdaki toplam magnezyumun yalnızca bu küçücük %1'lik kısmını ölçüyor. Geri kalan devasa %99'luk kısım ise asıl işin yapıldığı yerde, yani hücrelerimizin ve kemiklerimizin derinliklerinde gizli. Bu da bizi en can alıcı noktaya getiriyor. Kandaki normal bir değer, asıl önemli olan yerdeki, yani hücrelerinizin içindeki dengenin normal olduğu anlamına gelmiyor. Vücudumuz o kadar akıllı ki, kan seviyesini normal tutmak için gidip hücrelerden magnezyum çekiyor. Ve bu da testleri tamamen yanıltıyor. Yani özetle testlerin yanıltıcı olmasının iki temel nedeni var. Birincisi gördüğümüz gibi serum testleri asıl faaliyetin gerçekleştiği hücrelerdeki eksikliği ıskalıyor. İkincisi ise bu elektrolitler tek başına çalışmıyor. Bir takım oyunu oynuyorlar. Birindeki en ufak bir dengesizlik domino taşı gibi diğerlerini de etkiliyor. Bu durumu harika bir şekilde özetliyor. Yanıltıcı ipucu ne?
tek bir normal test sonucuna takılıp kalmak. Ama asıl hikaye nerede? Büyük resimde. Yani tüm elektrolitler arasındaki o hassas denge ve etkileşimde gizli. Öyleyse ne yapmalıyız? Cevap basit. Kendi kendinizin dedektifi olacaksınız. Artık sadece laboratuvar sonuçlarına değil, bizzat vücudunuzun size verdiği sinyallere odaklanarak kendi araştırmanıza başlayabilirsiniz. Peki, nereden başlamalı? Vücudunuzun sinyallerini bir kontrol listesi gibi düşünün. Sürekli üşüyor musunuz? Kas seyirmeleriniz var mı? Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz? Çok su içmenize rağmen hala susuz mu hissediyorsunuz? Bunlara bir de yüksek kahve tüketimi veya yoğun stresi ekleyin. Eğer bu sorulardan birkaçı size tanıdık geliyorsa, elektrolit dengenizi gözden geçirme zamanınız gelmiş olabilir. Ve işte soruşturmamızın nihai kararı. Birincisi, üşüme hissi neredeyse hiçbir zaman tek bir mineralin eksikliğinden kaynaklanmaz. Genellikle sodyum, magnezyum ve potasyum arasındaki o hassas denge bozulmuştur. Ve en önemlisi, sizin en güvenilir kanıtınız o laboratuvar sonuçları değil, kendi vücudunuzun size verdiği ipuçları, yani belirtilerinizdir. Bu analizden çıkarılacak en önemli ders, bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği. Normal tahlil tuzağına düşmek yerine vücudumuzun fısıltılarına kulak vermeliyiz. Peki, şimdi bu bilgiler ışığında siz artık belirti odaklı düşünmeye hazır mısınız?